Baykar, resmi sosyal medya hesabından Bayraktar TB3 paylaşımında bulundu. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya tam otomatik kalkış ve iniş testi paylaşıldı. Baykar, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "ne denizler aştık biz. Bazen karadan, bazen havadan" ifadeleri kullanıldı. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan Milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etti. Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı. Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi. Milli SİHA Bayraktar TB3, Tİ tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 36.310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir eşiği daha geçmişti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45.118 fit ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya ait bulunuyor. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin %90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatın şampiyonları ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının 1/3'ünü tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının 1/4'ünü tek başına gerçekleştirerek, Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu projeyi sizlerle beraber yürütmek benim için de tarif edilemez bir gurur vesilesi. Bundan 2 yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı uçak gemisini ziyaret ettiğimde, tabii deniz havacılığı zamanında onlar tarafından başlatıldığından, bizler nasıl ki zamanında denizlere hükmettiysek, işte Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunları olarak sizler, bugün de yeniden inşallah
böylesine bir stratejik girişle deniz havacılığına, insansız havacılığıyla girerek aslında bir anlamda yeni bir dünyanın kapılarını aralamış oldu. Tabii onlar evet 1900'lü yılların başından itibaren deniz havacılığına başlamışlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük bir birikim elde etmişler ve sonrasında da teknolojiyi adım adım geliştirmişler. Bir anlamda mükemmelleştirmişler. Ama deniz havacılığının bir anlamda geleceğinde de bizler bu Bayraktar TB3'te yaptık uçuşlarla dünyada ilk olmuş olduk. İlk defa kısa pistli gemilerden bir SİHA otomatik bir şekilde kalkıp inmiş oldu. Hatta görev sayılabilecek o yaptığı, fayda duyup yaptığı uçuşları bir anlamda ilk defa bir uçak gemisinden kalkan SİHA görev yapmış oldu. Bundan sonra da diğer yaptığı görevlerde inşallah tarih yazmaya devam edecek. Evet, onlar büyük bir müktesebatla geliyorlar ama işin geleceğinde de bizler varız. Onların ne yaptığını da iyi bileceğiz. Biz de tarihi şekillendirmek için, geleceği şekillendirmek için ona göre yeni teknolojileri daha ilerisine, daha iyisine, daha gelişmişine ve daha efektif olanına çalışacağız. Bugün önemli bir tarihin parçası olmuş oluyoruz hep birlikte. Ben bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hepinize yürekten sevgilerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. İyi ki bu yolculukta, bu gemide sizlerle birlikteyiz. Daha önce not defterime not aldığım yıllar önce bir notta şunu ifade etmiştim. Biz kürek işçileriyiz, medeniyet gemimizin. Vira bismillah dendiği günden beridir. Bizim işimiz bu geminin küreklerini çekmek. Bu geminin sizlerle birlikte küreklerini çekiyor olmak benim için en büyük mutluluk. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.